Merhaba arkadaşlar. Bu hafta geçen haftanın son cümlesinden devam ediyoruz. Fiziksel görüntü artık bilgisayarda işlenebilir bir matris haline nasıl gelir? Kapakta gördüğünüz zincir sürekli görüntü fonksiyonu FC'den F örneklenmiş görüntüye ve oradan Q kuantalanmış piksel değerlerine geçişi özetliyor. Bu dersin ana hedefi öğrencinin bir görüntüyü yalnızca ekrandaki görsel olarak değil, uzaysal koordinatları ve yoğunluk değerleri ayrıklaştırılmış matematiksel bir nesne olarak okumasıdır. Sağdaki kaynak figür, Gonzalez ve Woods'un örnekleme ve kuantalama sürecini tek bir şekil üzerinde açıklayan temel çizimidir. Dersin ilerleyen bölümünde bu şeklin her parçasını ayrı ayrı matematiksel dile çevireceğiz. Ekranda gördüğünüz hedefler dersin kapsamını netleştiriyor. İlk hedefimiz örnekleme ile kuantalamayı karıştırmamak arkadaşlar. Örnekleme, görüntünün nerelerde ölçüldüğünü belirler. Kuantalama ise ölçülen değerin hangi ayrık yoğunluk seviyesine yuvarlandığını belirler. İkinci hedefte görüntüyü sonlu iki boyutlu dizi olarak yazacağız ve kaç bit depolama gerektiğini hesaplayacağız. Üçüncü hedef, örnekleme yetersiz olduğunda ortaya çıkan Aliasing etkisini anlamaktır. Son bölümde ise artık görüntü matrisinin üzerinde topolojik ilişkiler kuracağız. Komşular, bağlantılılık, bölge, sınır ve uzaklık. Bu konular ileride filtreleme, segmentasyon ve morfoloji için altyapı olacak. Bu yol haritası bugün neden iki farklı konu başlığını aynı haftada ele aldığımızı gösteriyor. Önce sürekli görüntüden başlıyoruz. Bu görüntü fiziksel uzayda her noktada tanımlıymış gibi düşünülebilir. Sonra örnekleme ızgarası, yani hangi m ve n indekslerinde ölçüm aldığımız devreye giriyor. Ardından kuantalama, her ölçümü sonlu bir değer kümesine taşıyor. Bu iki işlemden sonra elimizde dijital bir dizi var. Fakat görüntü işlemeyi sadece sayılar üzerinde yapmayız. Piksellerin komşuluk ilişkileri, bağlantıları ve uzaklıkları da vardır. Bu ayrımı net tutarsak ilerideki filtreleme ve segmentasyon konuları çok daha anlaşılır hale gelir. Bu slaytta ilk temel ayrımı yapıyoruz. Solda sürekli bir görüntü üzerinde örnekleme ızgarası görülüyor. Turuncu noktalar sensörün ya da sayısal sistemin gerçekten ölçtüğü konumları temsil ediyor. Sağdaki ilk satırda fc parantez x virgül y ifadesi sürekli uzayda tanımlı görüntüyü gösterir. İkinci satırda lambda ile gösterilen örnekleme kafesi m çarpı delta x ve n çarpı delta y konumlarından oluşur. Üçüncü satırda f köşeli parantez m virgül n eşittir fc parantez m delta x virgül n delta y formülünü görüyoruz. Bu, fiziksel koordinattan indeks koordinatına geçiştir. Çok önemli bir nokta var. Örnekleme yalnızca koordinatları ayrıklaştırır. Piksel değeri hala sürekli bir ölçüm olabilir. Piksel değerini sonlu gri seviyesine indiren işlem kuantalamadır. Buradaki şekil ise dersin en kritik ayrımını görsel hale getiriyor. Üstte sürekli görüntü ve onun A ile B arasındaki kesiti var. Alt kısımda önce bu kesit üzerinde eşit aralıklı konumlardan örnekler alınıyor. Bu örnekleme işlemidir. Sonra her örneğin dikey eksendeki yoğunluğu sınırlı sayıda gri seviyesinden birine atanıyor. Bu da kuantalamadır. Sağdaki formülde xm eşittir m çarpı delta x ve y n eşittir n çarpı delta y dediğimizde örnekleme konumlarını tarif ediyoruz. Q köşeli parantez n virgül n elemanı sıfırdan L eksi 1'e kadar sonlu bir kümeye ait dediğimizde ise kuantalamayı tarif ediyoruz. Bu iki hata türü farklıdır. Örnekleme hatası aliasing ve bloklaşma üretir. Kuantalama hatası ise bantlaşma ve sahte kontürler üretir. Şimdi görüntü dizisinin koordinatlarını netleştirelim. Soldaki şekil sürekli görüntünün satır ve sütunlara bölünmesini gösteriyor. Biz slaytta m indeksini satır, n indeksini sütun olarak kullanıyoruz. Bu durumda görüntü boyutu m satır çarpı n sütun şeklinde yazılır. M sıfırdan m-1'e, n sıfırdan n-1'e gider. F köşeli parantez m virgül n, m'inci satır ve n'inci sütundaki yoğunluk değeridir. Görüntü işlemede çok sık yapılan hata, matematikteki x-y koordinatı ile programlamadaki satır sütun indeksini karıştırmaktır. Ekranda sağa doğru gidince çoğu zaman sütun indeksi artar. Aşağı doğru gidince satır indeksi artar. Bu küçük konvansiyon farkı özellikle maske uygularken ve geometrik dönüşüm yaparken kritik hale gelir. Görüntü örnekleme yalnızca yazılımda verilen bir karar değildir. Çoğu durumda sensör geometrisi tarafından belirlenir. Soldaki şekil, sürekli görüntünün sensör dizisine projekte edilmesini ve sonrasında örneklenmiş, kuantalanmış görüntüye dönüşmesini gösteriyor. Tek sensörlü sistemde örnekleme, mekanik hareketin kaç adımda yapıldığına bağlıdır. Çizgi sensörde bir yön sensör sayısıyla, diğer yön ise mekanik hareketle belirlenir. Alan sensöründe ise iki boyutlu dizi zaten satır ve sütun sayısını belirler. Sağdaki formülde sensör adımı Px ve Py büyütme oranına bölündüğünde sahnedeki yaklaşık örnekleme aralığına dönüşür. Bu bağlantı özellikle endüstriyel görüntülemede önemlidir.
Küçük bir kusuru görebilmek için o kusurun sensörde yeterli sayıda piksele düşmesi gerekir. Ekranda örnekleme teoreminin görüntü işlemeye uyarlanmış halini görüyorsunuz. Bir boyutlu sinyal için NQIS koşulu Fs büyük eşit 2 çarpı Fmax şeklinde okunur. Yani örnekleme frekansı sinyalde korunmak istenen en yüksek frekansın en az 2 katı olmalıdır. Uzaysal aralıkla yazarsak delta x küçük eşit 1 bölü 2 Umax olur. Burada Umax görüntüdeki en yüksek uzaysal frekanstır. Görüntülerde bu frekans zaman yerine uzayla ilgilidir. Örneğin milimetre başına çizgi çifti veya normalize edilmiş olarak piksel başına çevrim. Sol görsel spektrum kopyalarının örnekleme sonrası nasıl tekrarlandığını anlatır. Eğer kopyalar üst üste binmezse bilgi teorik olarak geri kazanılabilir. Üst üste binerse aliasing oluşur. Bir sonraki slaytta bu hatayı doğrudan göreceğiz. Aliasing'i basitçe örneklerin yalan söylemesi olarak düşünebiliriz. Soldaki üst grafikte yeterli örnekleme var. Sürekli sinyalin şekli örneklerden anlaşılabiliyor. Alt grafikte ise yüksek frekanslı gerçek sinyal ile daha düşük frekanslı sahte sinyal aynı örneklerle uyumlu görünüyor. Yani örnekler bize yanlış bir hikaye anlatıyor. Sağdaki kaynak görsel bu fikrin görüntülerde nasıl ortaya çıktığını gösterir. İnce dokular, çizgiler veya periyodik örüntüler eksik örneklendiğinde muar veya sahte iri desenler oluşabilir. Bu hata rastgele gürültü değildir. Sistematik olarak yanlış uzaysal frekans üretir. Bu yüzden sonradan filtre uygulamak her zaman çözüm olmaz. Doğru yaklaşım, örneklemeden önce sinyali band sınırlamak, yani anti-aliasing filtresi kullanmaktır. Anti-aliasing fikri ilk başta anlamsız gelebilir. Neden görüntüyü örneklemeden önce biraz bulanıklaştıralım ki? Cevap şu: yüksek frekansla ayrıntı örnekleme aralığının kaldırabileceğinden fazlaysa o ayrıntı doğru biçimde kaydedilmez. Onun yerine sahte düşük frekanslı desen üretir. Bu nedenle örnekleme öncesi alçak geçiren filtre uygulanır. Slide'deki formül yıldız konvolüsyonu temsil eder. Fiziksel kamerada bu rolü mercek, sensör açıklığı veya optik low pass filter üstlenebilir. Yazılımda yeniden boyutlandırma yaparken de uygun filtre seçmek aynı nedenle önemlidir. Uzaysal çözünürlük bir görüntüde ayırt edilebilen en küçük ayrıntı ile ilgilidir. Soldaki çizgi çifti görselinde örnekleme yoğunluğu azaldıkça ince siyah-beyaz çizgiler artık düzgün temsil edilemez. Sağdaki formülde piksel yoğunluğu ρx eşittir m bölü w alt sin şeklinde veriliyor. Burada m görüntüdeki sütun sayısı, w sin ise sahnede kapsanan fiziksel genişliktir. Bir özellik kaç piksele düşer sorusunun cevabı p feature eşittir ρx çarpı w feature ifadesidir. Yani 5 milimetrelik bir çizik piksel yoğunluğu düşükse sadece 1-2 piksel olabilir ve güvenilir biçimde tespit edilemeyebilir. Bu nedenle yalnızca 1024 piksel demek eksiktir. Bu 1024 pikselin hangi fiziksel alanı kapladığını da bilmemiz gerekir. Bu örnek sayısal çözünürlük hesabını somutlaştırıyor. Elimizde 1600 sütunlu bir kamera görüntüsü var ve sahne genişliği 80 milimetre. Bu durumda ρx eşittir m bölü w sin, yani 1600 bölü 80, sonuç 20 piksel bölü milimetredir. Eğer aradığımız kusur 0,25 milimetre genişliğinde ise p defect eşittir 20 çarpı 0,25, yani 5 pikseldir. 5 piksel bir kusuru fark etmek için yeterli olabilir. Ama ölçüm doğruluğu için çoğu uygulamada sınırdadır. Buradan şu dersi çıkarıyoruz. Önce en küçük özellik boyutunu belirleriz. Sonra görüş alanı ve piksel sayısını ona göre seçeriz. Görüntü işleme algoritması eksik örneklenen bir kusuru güvenilir ölçüme dönüştüremez. Yoğunluk çözünürlüğü piksel değerinin kaç farklı seviyeden birini alabileceğini belirtir. Slide'daki formül L eşittir 2 üzeri K şeklindedir. Burada K bit sayısıdır. L ise gri seviye sayısıdır. Örneğin 8 bitlik bir görüntüde L eşittir 2 üzeri 8, yani 256 seviye vardır. 1 bitlik görüntüde yalnızca 2 seviye, yani siyah ve beyaz vardır. 12 veya 16 bitlik görüntüler daha çok bilimsel, medikal ve endüstriyel ölçüm uygulamalarında kullanılır. Fakat şu noktaya dikkat edelim. Bit derinliği artınca her zaman faydalı bilgi artmaz. Eğer sensör gürültüsü kuantalama adımından büyükse, ek bitlerin bir kısmı yalnızca gürültüyü daha hassas temsil ediyor olabilir. Bu yüzden bit derinliğini dinamik aralık ve gürültüyle birlikte düşünmek gerekir. Şimdi kuantalamayı açık bir matematiksel model olarak yazıyoruz. Girdi yoğunluğu R0 ile 1 arasında normalize edilmiş olsun. L seviye varsa adım büyüklüğü delta eşittir 1 bölü L eksi 1 olarak alınabilir. Kuantalayıcı Q parantez R eşittir round parantez R bölü delta parantez çarpı delta biçimindedir. Yani R önce kaçıncı adıma yakınsa oraya yuvarlanır. Saklanan tam sayı kodu ise C eşittir round parantez L eksi 1 çarpı R parantez olur.
Soldaki grafik bu işlemi merdiven fonksiyonu olarak gösteriyor. Mavi ya da gri ideal doğru çizgi, girişle çıkışın aynı olduğu durumu temsil eder. Merdiven ise kuantalanmış çıkıştır. Her yatay basamak, sonsuz sayıda olası giriş değerinin tek bir çıkış seviyesine eşlendiğini gösterir. Bu nedenle kuantalama geri dönüşsüz bilgi kaybıdır. Burada ise kuantalama hatasını sayısallaştırıyoruz. Hata EQ parantez R eşittir Q parantez R eksi R şeklinde okunur. Yani kuantalanmış değer ile gerçek normalize değer arasındaki farktır. İdeal uniform modelde bu hata eksi delta bölü 2'den artı delta bölü 2'ye kadar değişir. Hatanın varyansı sigma Q kare eşittir delta kare bölü 12 olarak yazılır. Bir diğer pratik sonuç SQNR desibel yaklaşık 6,02 çarpı K artı 1,76 formüldür. Yani her ek bit ideal koşullarda yaklaşık 6 desibel sinyal kuantalama gürültü oranı kazandırır. Ancak bu modelin varsayımları vardır. Hata sinyalden bağımsız ve uniform dağılmış kabul edilir. Gerçek görüntülerde kuantalama hatası özellikle yumuşak geçişlerde bantlaşma ve sahte kontrol olarak görünür. Dinamik aralık kuantalama seviyelerini kullanışlı yapan fiziksel bağlamı verir. Bu, sistemin ölçebildiği en büyük yoğunluğun en küçük güvenilir yoğunluğa oranıdır. Kontrast ise C eşittir I high eksi I low şeklinde ifade edilebilir. Eğer pozlama çok yüksekse sensör doygunluğa ulaşır ve bazı bölgeler maksimum koda kırpılır. O bölgede ayrıntı kaybolur. Eğer pozlama çok düşükse sinyal görüntü tabanının altında kalır ve zayıf yoğunluk farkları güvenilir değildir. Soldaki görsel, uzaysal örnekleme ve yoğunluk kuantalaması farklı bozulma türleri ürettiğini gösteriyor. Bu nedenle 12 bit veya 16 bit gibi değerleri yalnızca depolama formatı olarak değil, ölçülebilir fiziksel aralıkla birlikte düşünmeliyiz. Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi görüntü temsili algoritma geliştirmede en temel konudur. Soldaki şekil aynı görüntüyü 3 farklı biçimde gösteriyor. Bir yüzey olarak, görsel yoğunluk dizisi olarak ve sayısal dizi olarak. Matematikte f eşittir f köşeli parantez n virgül n elemanlarından oluşan bir dizi diyebiliriz. Eğer sürekli değerlerle çalışıyorsak f, r üzeri m çarpı n uzanında düşünülebilir. Kuantalanmış görüntüde ise f, sıfırdan l eksi 1'e kadar değerlerden oluşan m çarpı n boyutlu bir dizidir. Bazı işlemlerde görüntüyü vektörleştirmek gerekir. Vec parantez f, m çarpı n uzunluğunda bir vektördür. Bu özellik lineer cebir, optimizasyon, restorasyon ve makine öğrenmesi konularında karşımıza çıkar. Önemli nokta ekran görüntüsünün arkasında düzenli bir sayısal yapı bulunmasıdır. Bu slide ise çok basit ama çok önemli bir hesaba veriyor. Gri seviyeli bir görüntü için bit sayısı b eşittir m çarpı n çarpı k olarak yazılır. Byte sayısı ise b eşittir m çarpı n çarpı k bölü 8'dir. RGB görüntüde 3 kanal varsa b RGB eşittir 3 çarpı n çarpı k olur. Video için kare başına byte sayısını saniyedeki kare sayısıyla çarparız. Örnekte 1920 sütun, 1080 satır ve 8 bitlik bir gri görüntü var. B eşittir 1920 çarpı 1080 çarpı 8 bölü 8 yani 2.073.600 byte. Renkli RGB için bunun yaklaşık 3 katı gerekir. Ham veri miktarı bu kadar hızlı büyüdüğü için sıkıştırma ve band genişliği hesabı ileride önemli hale gelecek. Bir önceki slaytta görüntüyü matris olarak yazdık. Şimdi bu matrisin eksenlerini daha dikkatli okuyalım. Soldaki görselde satır ve sütun indekslerinin nasıl arttığı gösteriliyor. Programlama dillerinde çoğu zaman array köşeli parantez, i köşeli parantez j ifadesinde i satır, j sütundur. Görüntü konvansiyonunda f köşeli parantez, row virgül kolum yani f köşeli parantez m virgül n biçimini kullanırız. Fakat geometri kitaplarında çoğu zaman yatay eksendir. Bu nedenle XY ile satır sütun birebir aynı değildir. Sağa hareket ederken sütun artar, aşağı hareket ederken satır artar. Bu nedenle sürekli tekrarlıyoruz. Eğer bu ayrım unutulursa Sobel filtresinin yönü, gradyan bileşenleri, döndürme ve perspektif dönüşümleri yanlış yorumlanabilir. Bundan sonra komşulukları bu satır sütun düzeni üzerinde tanımlayacağız. Piksel komşuluğu görüntü işleme algoritmalarının yerel geometri temelidir. Slide'da N4, Nd ve N8 gösteriliyor. N4 parantez P pikselinin yatay ve dikey 4 komşusudur. X artı 1y, X eksi 1y, XY artı 1 ve XY eksi 1. Nd parantez P, 4 çapraz komşuyu verir. N8 parantez P ise N4 birleşim Nd olarak okunur. Burada birleşim sembolü iki kümenin birlikte alınması demektir.
Bir piksel görüntü sınırındaysa bu komşuların bazıları görüntü dışında kalabilir. Bu durum ileride padding ve sınır koşullarıyla ele alınacaktır. Filtre maskeleri, morfolojik işlemler, bağlı bileşen etiketleme ve bölge büyütme algoritmaları doğrudan bu komşuluk fikrini kullanır. Komşuluk seçimi aynı piksel düzeninin farklı topolojik yorumlara sahip olmasına neden olabilir. Komşuluk ile bitişiklik aynı şey değildir. İki piksel geometrik olarak yan yana olabilir. Ama bitişik sayılmaları için değerlerinin seçilen V kümesine ait olması gerekir. Örneğin ikili görüntüde ön plan piksellerini konuşuyorsak V genellikle yalnızca bir değerini içerir. 4 bitişiklikte Q pikseli N4 parantez P kümesinde ise ve 2 pikselin değeri V içinde ise bitişiktir. 8 bitişiklikte çapraz komşular da dahil edilir. Fakat 8 bitişiklik bazı durumlarda belirsiz bağlantılar oluşturabilir. Soldaki görselde diagonal bağlantıların birden fazla yol yorumu üretebildiğini görüyorsunuz. En bitişiklik, çapraz bağlantıya yalnızca ortak 4 komşular V içinde değilse izin verir. Böylece özellikle bağlı bileşen bulma ve sınır çıkarma gibi işlemlerde belirsizlik azaltılır. Burada ise piksellerden bölgelere geçişi anlatıyoruz. Bir yol P0, P1 devamında Pn şeklinde ardışık piksellerden oluşur ve her ardışık piksel çifti seçilen bitişiklik kuralına göre komşu olmalıdır. S kümesi içerisinde P ve Q arasında böyle bir yol varsa P ve Q S içinde bağlantılıdır deriz. Bir bölge ise bağlantılı piksel kümesidir. Bu tanımlar soyut görünebilir ama segmentasyonun temelidir. Bir görüntüde ön plan piksellerini bulduktan sonra bağlı bileşen etiketleme yaparız. Her bağlantılı bileşen ayrı bir nesne adayı olur. Fakat şuna dikkat edelim. 4 bitişiklik kullanırsak 2 çapraz piksel ayrı bileşen olabilir. 8 bitişiklik kullanırsak aynı bileşene bağlanabilir. Dolayısıyla algoritmanın çıktısı yalnızca görüntüye değil, seçtiğimiz topolojik kurala da bağlıdır. Görüntü işlemede sınır ve kenar kelimeleri bazen birbirinin yerine kullanılır ama matematiksel olarak farklıdır. Soldaki görselde bölge ve iç sınır pikselleri görülüyor. Bir bölgenin iç sınırı R içinde olup en az bir komşusu R'nin tümleyeni içinde olan piksellerden oluşur. Formülde B parantez R eşittir PR içinde ve P'nin en az bir komşusu R üst C içinde olacak şekilde P'ler kümesi diye okunur. Kenar ise daha yerel bir kavramdır. Genellikle yoğunlukta büyük bir değişim yani gradyan büyüklüğünün eşik üstüne çıkmasıdır. İkili görüntülerde sınır ve kenar çoğu zaman çakışır. Çünkü nesne ile arka plan arasında keskin bir geçiş vardır. Gri seviyeli görüntülerde ise kenar noktaları parçalı olabilir ve kapalı bir sınır oluşturmayabilir. Segmentasyon konularında bu fark tekrar karşımıza çıkacak. Uzaklık ölçüleri pikseller arasında ne kadar uzaklık olduğunu tanımlarken kullandığımız metriği belirler. P eşittir x virgül y ve q eşittir s virgül t olsun. Öklit uzaklığı d alt e parantez p virgül q eşittir x eksi s kare artı y eksi t kare toplamının kareköküdür. 4 uzaklığı yani city blok uzaklığı d4 eşittir x eksi s'in mutlak değeri artı y eksi t'nin mutlak değeridir. 8 uzaklığı yani chessboard uzaklığı d8 eşittir x eksi s mutlak değeriyle y eksi t mutlak değerinin maksimumudur. Soldaki görselde aynı yarıçap fikrinin 3 metrikte farklı şekiller ürettiğini görüyorsunuz. Öklit daireye, D4 elmasa, D8 kareye benzer. Bu seçimler morfoloji, mesafe dönüşümü ve yol bulma gibi işlemlerde doğrudan sonuç değiştirir. Komşuluk tanımı yapınca hemen bir pratik sorun ortaya çıkar. Görüntünün kenarındaki piksellerin bazı komşuları görüntü dışındadır. Yerel işlem formülünü g köşeli parantez n virgül n eşittir tf köşeli parantez n virgül n'nin komşuluğu üzerinde uygulanır diye okuyabiliriz. Fakat bu komşuluk sınırda eksikse ne yapacağız? Solda sıfır padding, replicate, reflect ve wrap gibi 4 yaygın yaklaşım görülüyor. Sıfır padding dışarıyı sıfır kabul eder. Bu bazı filtrelerde koyu kenar etkisi yaratabilir. Replicate kenar değerini uzatır. Reflect görüntüyü aynalar ve çoğu yumuşatma işleminde daha doğal sonuç verebilir. Wrap ise görüntüyü periyodik kabul eder. Fourier tabanlı işlemlerde doğal olabilir ama fotoğraflarda çoğu zaman yapaydır. Bu seçimler küçük görünür fakat filtre çıktısının kenar davranışını belirler. Yeniden boyutlandırma yaptığımızda yeni piksel konumlarına değer atamamız gerekir. Bu işlemin adı interpolasyondur. Soldaki görselde en yakın komşu, bilineer ve bikübik yaklaşımları karşılaştırılıyor. En yakın komşuda en yakın eski pikselin değeri alınır. Bu hızlıdır ama bloklu görünüm üretir. Bilineer model 4 komşudan yararlanır. Bikübik modelde ise 16 komşu kullanılır. Ancak interpolasyon tahminidir. Örnekleme sırasında kaybolan yüksek frekans bilgisini geri getirmez.
Bu slide bugün öğrendiğimiz piksel ilişkilerinin algoritma türlerine nasıl bağlandığını gösteriyor. Noktasal işlemde çıktı pikseli yalnızca aynı konumdaki giriş pikseline bağlıdır. Örneğin negatif alma veya gama düzeltme böyledir. Yerel işlemde çıktı ilgili pikselin komşuluğuna bağlıdır. Ortalama filtresi, medyan filtresi, kenar operatörleri ve morfolojik işlemler buna girer. Global işlemde ise çıktı tüm görüntüden gelen bilgiye bağlı olabilir. Histogram eşitleme veya Fourier dönüşümü gibi. Böylece komşuluk, bitişiklik, bölge ve uzaklık kavramlarının yalnızca teorik değil, algoritmik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu hafta dijital görüntünün matematiksel temelini tanımladık. Örnekleme koordinatları ayrıklaştırır, kuantalama değerleri ayrıklaştırır. Nyquist koşulu yeterli örnekleme için teorik bir alt sınır verir. Yetersiz örnekleme ise Aliasing üretir. Uzaysal çözünürlük piksel sayısı ile birlikte fiziksel ölçekte anlam kazanır. Bit derinliği ise kaç gri seviyesinin temsil edilebileceğini belirler. Görüntüyü matris, vektör veya görsel yoğunluk dizisi olarak temsil edebiliriz. Ardından piksel komşulukları, bitişiklik, bağlantılı bileşen, bölge, sınır ve uzaklık kavramlarıyla bu matrise ayrık geometri kazandırdık. Artık elimizde hem sayısal hem de topolojik olarak tanımlı bir görüntü var. Gelecek hafta bu görüntünün yoğunluk değerlerini dönüştürmeye başlayacağız. Kontrast, histogram ve temel yoğunluk dönüşümleri ana konumuz olacak. Katılımınız için teşekkürler. Sonraki